Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz tığ ile tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bu çalışmanın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani görüntüsünü nasıl isterseniz, isterseniz böyle dikine, isterseniz de yatay olarak kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ben burada 3 tanesinden bir tane parça oluşturdum. Sadece model ve anlatmak için sizlere. Siz bunları da arttırdıkça daha büyüyecektir arkadaşlarım. O yüzden ve bu kadarı bize yeterli. Şimdi bir tanesini anlatsam zaten yeterli olacaktır. Bunu yaparken arkadaşlarım şöyle 3 milim tığ kullandım ve Kartopu Aksoft isimli şöyle iplerimi kullandım arkadaşlar. Siz dilediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Çok güzel bebek battaniyeleri, kendinize battaniyeler yapabileceğiniz bir çalışma. Yapımı da kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tığ kullandım zaten. Şimdi şurayı anlatarak başlamak istiyorum. İlk önce 12 tane toplamda zincir çekmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi 12 zinciri çektikten sonra hemen başlıyorum ilkinden toplamaya arkadaşlar. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane topladıktan sonra burası çok önemli arkadaşlar. İlkini alıyorum, ikisini birlikte çekiyorum. Bu tunus işinin bakın böyle daha farklı bir görünüme sahip olması için bu şekilde başlıyoruz. İkisini birlikte aldım. Normalde tunus işlerinde hep tek tek alıyoruz arkadaşlar ilk başı. Daha sonra devam ediyorum. Bakın ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyorum. Şimdi ikinci sırada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane ve bakın arkadaşlarım şu arada yerlerim var. Hemen şuralarda. Buradan giriş yapıyorum. Yine 12 tane ilmeği topluyorum. 1 2. Bakın şuralardan giriş yapıyorum. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın 11 oldu. 12.'yi geliyorum. Şu hem kenardan ikisinin içerisinden giriş yapıyorum, bu şekilde alıyorum, çıkartıyorum ve yine ikisini birlikte alıyorum. Bu böyle üçgen durmasına neden oluyor arkadaşlarım. Yani tam kare değil, gördüğünüz gibi böyle biraz şey duruyor, dikdörtgen şeklinde duruyor. Hemen devam ediyorum, ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyorum. Yine bu sırada da bir tane yine alıyorum, zinciri çekiyorum. Hemen ilkinden başlamak kaydıyla devam ediyorum ilmeklerimi toplamaya. Bundan arkadaşlarım 4 sıra yapıyoruz. Bakın böyle 1 2 3 4. Yani 4 sıra bu şekilde örüyoruz. 5. sırada bırakıyoruz. Tamamlamış oluyoruz bir tane dikdörtgen olan yerimizi. Hemen yapalım oraları.
Evet arkadaşlarım, bakın 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Bu 5. sıramız bu şekilde kalıyor. Şimdi devam edeceksem, şayet mesela böyle uzatacaksam, tekrar buradan şöyle göstereyim onu da biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bu şekilde zincir çekiyorum. Ve yine az önce buraya yaptığım gibi arkadaşlarım 4 sıra şeklinde örüyorum. Ve diğerine geçiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane yapmışım mesela ben. Bunu dilediğiniz uzunlukta bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Yani elinizde bu şekilde parçalar olmuş olacak. Daha sonra bu aralara yapılacak olanları yapacaksınız. Şimdi burası sanırım anlaşılmıştır. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bunu mesela burada tek kaldı, gördüğünüz gibi buradaki gibi birleştireceğim. Artık tamamlamış olarak bakaraktan burayı tamamlayacağız arkadaşlar. Onu da şimdi bitirdim. 4 sıra şeklinde orayı yaptım. 5. sıra bu şekildeyken bıraktım. Şimdi bunu buraya eklemesini göstereceğim ben size. Dediğim gibi her boşluğa bakın farklı gelecek. Şu aradaki boşluğu dolduracağım ben şimdi. Ve onu da hemen alıyorum bu şekilde. Buradan da bunu alıyorum arkadaşlarım. Uzun yerlerle uzun yerleri, kısa yerlerle de kısa yerleri birleştirerek tamamlayacağız örgümüzü arkadaşlar. Şöyle tutalım. Şurası mesela sıra olan yerim. Burası buraya eklenecek bu şekilde. Burada bu tarafta bu tarafa eklenecek. Şimdi hemen köşesinden giriş yapıyorum diğer yerimin. Alıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Yalnız bu tarafı birleştirirken az önce şu iç kısımdan almıştık arkadaşlar. Buradan almayıp hemen şu ikisini birlikte alıyorum ki orası delik delik durmasın diye hemen birleştiriyorum bu şekilde. Devam ediyorum. Her bir yerimden aldıktan sonra diğer parçamdan da alıyorum. Böyle zigzaklı birleştirme yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Zigzaklı bir oradan bir oradan. Hangi iple yapıyorsanız, o bitirdiyseniz, ekleme yeriniz geldiyse onunla birleştirebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Onu da atlamış olmayalım. Bu renkleri, bunların her birini farklı farklı da yapabilirsiniz. Bir de bu şekilde parça parça bitirin. Hepsini bitirip, yani bu devam etmiş olsaydım böyle bitirip parça parçaları, sonra hepsini birlikte aynı renk iple ya da farklı renkli iplerle birleştirebilirsiniz. O da sadece bir fikir olsun diye sizinle paylaşmak istedim arkadaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi bir oradan alıyorum. Buradakini yalnızca buralardan giriş yaparak alıyorum ki hani daha onlar dediğim gibi düzgün dursun arkadaşlarım. Şöyle aldım. Hemen buradan bir diğerine geçiyorum. Şöyle yeni başlayan arkadaşlarım için şunları da söylemek istiyorum. Böyle denk gelmeyebilir arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Hemen şöyle gelin, birleştireceğiniz yere tutunun ve geçin bu tarafa. İnanın hiçbir şey olmaz. Şöyle birleştirin ve devam edin örgünüze. Buradan almaya gayret ederseniz daha güzel durur dediğim gibi. Bakın hemen diğer tarafa geçiyorum. Oradan alıyorum. Buraya geçip buradan alıyorum arkadaşlar. Ve köşeye geldim. Bakın köşeden yine ikisinin içerisinden giriş yapıyorum. Ve bunun da köşesine gidip oradan giriş yapıyorum bu şekilde. Ve birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu kısa olan yeri, yani 4 sıra yaptığımız yere geldi sıra. Orayı da aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan buradan böyle kenardan tutunun. 2 tanesinden tutunursanız daha güzel duruyor. Onu da söylemiş olalım. Şöyle, yani şu şekilde değil de şöyle 2 tanesinden birlikte alırsanız daha güzel duruyor arkadaşlarım. İğne yardımı ile de birleştirebilirsiniz. Yani iğne ile böyle tığla zorunuza giderse bütün parçaları bitirdikten sonra
bir iğne ile dikebilirsiniz arkadaşlar bu parçaları. Evet, sona geldik. Bakın bu şekilde birleştiriyorum ve burayı tamamlamış oluyorum arkadaşlarım. Dediğim gibi devam edeceksem buradan devam edecektim. Yani 3 tane mesela benim beyazdan kremden yapmam gerekiyordu. Evet, şimdi bütün işlemleri tamamlamış olduk. Bir de kenarına şu şekilde en son bitirdikten sonra bu da tamamen sizin tercihiniz. Yani dilerseniz bu şekilde yapmayıp farklı şekillerde de birleştirme, kenarını çevirme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben bu ipimi buradan kesiyorum ve geliyorum. Bakın buraya ben ters sık iğne tekniğini kullandım. Yine şurada bırakmıştım sizi görmeniz için. Şöyle arkadaşlar, hemen aldım ipimi. Buradan giriş yapıyorum. Ve bu biraz böyle dişli olduğu için üzerine alıyorum. Ters sık iğne tekniğini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın hemen şöyle üzerine aldım. Bir yana doğru gidiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi şuraya yapmayın arkadaşlar. Bir ileriye yapın ki böyle biraz daha toparlasın örgünüzü. Daha düzgün durmasına neden olursunuz bu şekilde yaparsanız. Yani hemen dibine böyle sokarsanız, dibinden alırsanız çok şey durmuyor. Benim çok hoşuma gitmiyor işin gerçeği. Şöyle bir tane atlayıp yaparsanız böyle aralıklı ve daha güzel duruyor. Tabii ki de onu da kullanacağımız yerlerde oluyor ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim böyle bir iş yapıyorsanız. Evet, bakın şöyle bir ileriye gittim. Yine bir tane atladım. Ve bu şekilde örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle çevirebilirsiniz. Dediğim gibi farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapıp devam edebilirsiniz. Burayı da arkadaşlarım yine aynı şekilde takıyorum uzun yerinden ve azaltarak tamamlamış oluyorum. Orayı da yapmaya da bilirsiniz. Böyle dilimli de durabilir arkadaşlar. Evet, şimdilik bugünlük de kanalımdan bu kadar arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.